Evet Burcucuğum, biraz da güzellikten konuşalım. Aynen. Aylin karşımızda. Aylin Çetinkaya, kalıcı makyaj uzmanı. Aynı Daha önce zamanda sorular sormuştuk ama bitmiyor tabii. bitmiyor. Bitmedi Artık sorular. programımızın duayeni Aylin. Çünkü estetikle, kalıcı makyajla ilgili ne sorarsak soralım Cevap hepsini onda. en son güncel haberler onda. Aynen. Teşekkür ederim. Evet. Ben mesela programdan sonra çok fazla soru sormam gereken bir sürü soruyu sormadığımı fark ettim. Evet. Böyle ben bölgelere ayırayım diyorum. Nasıl? Önce gözden bahsedelim mesela. Dip liner, işte eyeliner. Bugün. Evet, değil mi? Olur. Öyle yapalım. Olur. Çok güzel Bugün olur. değil ama genel, yani ilk Tamam. sorumuz o olsun. Bugün Mesela gözle şöyle ilgili bir şey. soralım. Hep böyle genelde şeyden bahsediyoruz ya, acılı bir işlem mi, işte şöyle mi böyle mi falan diye. Yani göz kapağı bir de kirpik dibi olduğu için acılı bir işlem olduğunu Evet, düşünüyorum. herkeste böyle bir algı var. Bize de ilk sorulan soru hep bu oluyor. Hatta içeriye geldiğinde daha bekleme salonunda acımayacak değil mi? İşte var mı acı diye böyle bir tereddütle geliyorlar ama uygulama tamamıyla gözler kapalıyken ve göz kapağının üzerine, kirpiklerin dibinde kalıcı makyaj cihazının mikro iğnesi gezdirilerek yapılıyor. Böyle anlattığımda zaten konu anlaşılmış oluyor. Peki nasıl mesela, böyle gözüm kapalı böyle rahat bir pozisyonda mı yatıyorum, yoksa böyle çekerek mi boyuyorsunuz mesela? O Tabii his- ne sedyede yapıyorsunuz? uzanıyor Aha. hanım. Biz öncesinde ona bir anestezi kremi uyguluyoruz göz kapağının üzerine. O sedyede uzanıp dinlenirken biz gözü üzerine hafif bir çekerek gözü kapalıyken bu işlemi yapıyoruz. Kendisi gözünü açtığında göz kapağının üzerine bu işlem yerleşmiş oluyor. Şiş mi oluyor mu mesela? Hemen işlem sonrasında tabii göz kapağının üzerinde bir iğne gezdirildiği için hafif bir ödem oluşuyor. Ama biz işlem biter bitmez buz kompleksi uyguluyoruz. Bir yarım saat içerisinde bu şişlik de gidiyor. Yani sedyeden kalktığında kişi günlük yaşantısına aynen devam ediyor. Ne güzel. Ne kadar kalıyor? Ortalama 2 yıl ama tabii canlı olmasından bahsediyorsak bu kişiye göre değişiyor. Uygulama rengi çoğunlukla siyah kullanılıyor. Tabii sarışın hanımlar kahverengiyi de tercih edebiliyor. Sizin ve benim gibi. Tabii bunların kullanım süresi de değişebiliyor ama canlı kullanımdan bahsedersek ortalama 2 yıl kadar gözünde kullanabiliyor. Ben mesela siyahın da etkili olduğunu düşünüyorum. Ben- Sarışın da olsam fark etmez yani. Hani o yüzden şaşırdım şimdi kahverengi tercih etmelerinin sebebi ne olduğunu. Ben mesela kahverengi, evet farkındayım, kirpiklerim falan kahverengi ama hatta uçları böyle sararıyor tabii ki yazın, en fazla dikkat etmemiz gereken şeylerden bir tanesi. Kirpiklerin de siyah olması gerektiğini düşünüyorum mesela. Hiç fark etmiyor çok ilginç bir şekilde. Şöyle Mutlaka çok siyah boyanması gerektiğini çok açık düşünüyorum. beyaz tenli hanımlar, çok açık saç rengine sahip olan hanımlar, tabii kirpikler de açık açık, renkte evet. ise direkt onları ön plana çıkarmak istemiyor. Gözünde buğulu kahverengi bir görüntü, sadece göz hattını ortaya çıkarmayı istiyor, doğru buluyor. Hatta bu kişiler rimellerini de kahverengi kullanıyorlar. ilginç, hiç- Hatta ben uzun yıllar böyle kullandım. Gerçekten. Çok yeni bunu siyaha çevirdim. Ama gerçekten mi? Peki Güzel olduğunu aradaki düşünüyorum. farkı, öyle mi? Hangisi? Evet, evet. Daha koyu rengin mi yoksa eski halinden? Bence kahverengi biraz Aa, daha gerçekten derin, çok daha ilginç. doğal. Böyle aynaya bakıldığında tabii bu sabah uyandığında da gözünde olacak olan bir uygulama olacağı için direkt bir kalem çekilmiş gibi bir görüntü yerine yumuşak, gözleri daha derin bakan bir görüntüyü sevebiliyor. O zaman şöyle bir şey. Başka bir renkte boyadığınız insanlar oldu mu? Açıkçası alternatifler var ama bugüne Mavi, kadar yeşil falan yalnızca seven yeşil ve insanlar. mavi oldu. Evet, mor, yeşil, mavi, Mürdüm pembe belki gibi renkler olabilir. var tabii. Ama yeşil ve mavi özellikle renkli göz hanımların tercih ettiğim. Son sorum hocam. Özür dilerim, size de devredeceğim. Hanımların konusu Beğenmeyip, olunca biz gözlerimizi bir beğenmedim, süre sildirmek istesem ne yapacağım? sildirebilirsiniz. Yapılan işlemin tekniğine, kullanılan rengin derinliğine göre çeşitli silme teknikleri var. Lazerli teknikler var. Nihat Bey'in de daha önce bahsetmiş olduğu gibi onların da uzmanlık alanlarından Bir biri. şekilde size geri gelin. Beğenmediğin şeyler olunca Burcucuğum bana geliyorsun. Ama ya yok, öyle de olmaması lazım tabii ki. Beğenmediği oldu ya, hani insan şaşar, beşer, düşer. Düzeltme O konusunda. oldu daha düzelmesi gerekiyorsa o zaman en iyi. ortağının kapısını Ha, çalıyorsun. Tamam, peki. Ya da rengi değiştirmek istedi, saç rengini değiştirdi. Bir de solüsyonlu silme yöntemleri var. O da stüdyomuzda yapılan uygulamalardan. Şimdi o zaman. Pardon. Evet, size her söz zaman vermişim ve size bırakayım. Ben sonra bir bana şey söyleyeyim. düşmüyorsun. Bazen de böyle Aylin'e düşüyorsun. Solüsyonlu yöntemlerle evet tekrar düzeltilebiliyor.
Peki az önce şey söyledik, gözler kapalıyken yapıyoruz Evet, dediniz. Alt göz kapaklarına da yapıyorsunuz galiba. Evet. Değil mi? Eyeliner tek üst göz kapağı olmuyor. Tabii tabii. Ona Alt da göz kapağına sürme da diyoruz. yapılıyor. Tabii. Peki bunlar yapılırken göz damlası var. Uyuşturucu göz damlaları var. Aha, Özellikle aha. gözcüler yabancı cisim falan çıkartmak için veya işte Aha. göz operasyonu yapmak için o damladan damlatırlar. Aha. Gözünüz tamamen uyuşur. Bunlardan kullanıyorsunuz tahmin ettiğim kadarıyla. Bunlar farklı. Gözün içiyle hiç ilgimiz olmadığı için biz yalnızca göz kapağının üzerini bir anestezik kremle krem sürüyoruz. oluşturuyoruz. Tabii. Gözüne de gözyaşı jel damlası damlatıyoruz ki kapalı olduğunda da rahat olsun. Dolayısıyla hani gözünün içiyle kesinlikle hiçbir ilgisi olmayan bir işlem. Yani garanti. Kesinlikle acımıyor. Kesinlikle. Acı yok. Yok. Daha önce konuştuğumuz konulardan bir tanesine kaşa geri dönmek istiyorum bu arada. İzin verirseniz. Tabii. Şimdi solüsyon dediğiniz için aklıma geldi. Solüsyonla silmek dediğiniz şeyi kaş için de kullanıyoruz bazen Tabii, dediniz. tabii. Kirpik dibi için de kullanıyoruz dediniz. Tüm anladım. kalıcı makyaj uygulamalarının Nasıl bir silme uygulama? işinde kullanılıyor. Bu aslında aynı kalıcı makyaj yapılıyor gibi ama bu kez pigment yok. Yani deri altına enjekte edilen pigment yerine özel bir solüsyon var. Bu solüsyon deri altına yerleştirilerek yapılıyor. Bu da alttaki pigmenti dışarıya attırıyor. Hah, nereye gidiyor diyecektim. Yani yaymak mı yok? Ha, okey. Pamukla sildiğimizde pigment pamuğa gelmiş oluyor. Gerçekten mi? Tabii ki. Bu son yıllarda, yani son şu özellikle bir yıldır çok sık uygulanan bir yöntem. Tabii ama işlemin derinliğiyle ilgili gördüğümüzde önce bir analiz etmemiz gerekiyor. Her zaman konuştuğumuz gibi doğru vaka seçimi çok önemli. Epidermalse yani çok derinin Aynen üstündeyse öyle. buna ne Evet. diyorsunuz? Siz ben bir tane isim geldi aklıma. Bu yaptığınız yönteme. Kusturma. Evet. Ben evet. o Değil mi? sözü Atıyorum, kusuyor yani. ben o sözü çok sevmediğim Söyleyen var mı için piyasada özellikle böyle kullanmak şey yapan var istemedim. mı? Çok Söyleniyor var, mu? var, Yoksa ilk var. ben mi söyledim? Söyleyen var. Tüh ben buldum Ben diyecektim. kusuyorum. Gene olmadı. Ben o sözü biraz irite edici bulduğum için hiç değinmedim. Boyayı kusturmak o kadar da çok Evet. iğrenç değil canım. Boya kusuyor yani. Çıkartıyoruz, kusturuyoruz. Evet. Peki kaşlarla ilgili Başka bir sürü sorun var tabii ki. Ama mesela sor siz sorabildiğin kadar. ya böyle şeyi takip ediyorsunuz anladığım kadarıyla. Bütün gelişmeleri falan da takip ediyorsunuz mesela. Tabii. Özellikle hani böyle hocam söylemeye başladığından beri benim de çok böyle kullandığım kelimelerden bir tanesi oldu. Böyle Hollywood yana, Hollywood bilmem nesi falan diyoruz ya, orayı herhalde büyük bir ihtimalle çok hani güzel kadınların olduğu bir yer olarak addederek herhalde Hollywood'dan bahsediliyor. Hollywood yanağı derken genelde Hollywoodlu starların, o yıldızların hep yanakları elmacık kemikler Tabii, çıkıyor, tabii. kolur böyle. Ama böyle altın oran, güzel kadın yani tabii, sonuçta gibi altın değil mi? oran, Ha. aynen o. Mesela ne var, ne yenilikler var? Makyaja geldiğimizde kaş, göz ve dudak diye ayırıyoruz. Bugün gözü konuştuğumuz için özellikle gözdeki yeniliklerden bahsetmek istiyorum. Şimdi öncesinde, çok öncelerde kalıcı eyeliner çok uzun, kuyruklu yapılıyordu. Ve yine dövme boyaları Pekala. gibi daha ağır metal içerikli pigmentlerle yapıldığı için çok uzun süre gözde kalıyordu ve çok koyu renkler ve sonrasında da renk değiştiriyordu. Ama şimdi yeni organik içerikli pigmentlerle ve yine daha doğal görünümlü yaptığımız hatlı uygulamalarla bunlar yaşanmıyor. Kişi ikinci yılın sonunda makyajı solarak kayboluyor. Bunu isterse değiştirebiliyor, isterse farklı renk kullanabiliyor, isterse vazgeçebiliyor ya da tazeleyip canlı kullanabiliyor. Yani en büyük yeniliklerden biri bu. Tabii işimiz makyaj olduğu için biz kalıcısını yapsak da aslında bu bir makyaj değil. Ben buna çok makyaj denmesini de çok doğru bulmuyorum. Aslında bu estetik bir işlem. Örneğin hanımların birçoğunun Türkiye'de gözleri düşük. Benim de öyle. Benim de öyle. İşte göz kapağını biraz daha yukarı kaldıracak kalıcı incecik bir hatla aslında gizli bir güzellik veriyoruz. Makyaj değil. Kirpik dibinde çok muntazam ilerlediğimiz ve şu aşağı kadar inmeyip burada biraz yukarı kaldırdığımız bir uygulamayla göz daha yukarıda bakıyor. Mesela bu bir sihir. Bence bu bir estetik, makyaj değil. Çünkü şöyle bir algı da var. Bunu yaptırdım, artık göz kalemlerimi atabilirim değil mi? Hayır. Artık boyamayacağım. Ya da hanım geliyor, o gün kalıcı eyeliner uygulaması yapacağız. Koltukta otururken bir bakıyorum, simsiyah kalemini sürmüş. Aylin Hanım, ben böyle istiyorum. Tabii önce sohbet ediyoruz. Hayır, bu bir makyaj değil. Bu estetik bir uygulama. Bunu her gün sabah uyandığınızda, bir hasta ziyaretine gittiğinizde ya da bir cenazeye gittiğinizde de kullanıyor olacaksınız. Günlük hayatınızda eğer kalın kalem kullanıyorsanız bunu kullanmaya devam edin. Ama bizim buradaki görevimiz ya da bu işin asıl amacı sizi güzel göstermek. Makyajsızken de gözlerinizi iri göstermek, aydınlık göstermek.
diyoruz. Örneğin iri gözleri biraz daha şurada bitiren, biraz daha şurayı yukarıya kaldıran bir uygulamayla biraz daha kısabiliyoruz. Ya da çok yuvarlak gözleri biraz daha çekik hale getirebiliyoruz. İllüzyon yani hafif. Tabii. Böyle bir şey. Onda hafif illüzyon Algıyı, var. evet. Aynen öyle. Bizim badem göz estetiği olarak yaptığımızın alternatifi aslında. Biz bunu Evet. cerrahi olarak gerdiriyoruz. Düşük gözü şöyle bir kenara doğru gerdiriyoruz. Gözler yukarı doğru çıkıyor. Siz de onu makyajla aynı görüntüyü verebiliyorsunuz. Aynen. Üstelik ameliyatsız. Evet. Yazın Nereye denize girdi, havuza girdi, çıktığında gözleri güzel bakıyor. Nereye kadar girebiliyorsunuz bu uçta ve bu tarafta? Bu uç, Ee, yani yani göz pınarına doğru nereye kadar girebiliyorsunuz? Gözyaşı kanalına girmeden hemen dibine kadar gelebiliyoruz. Ama tabii dediğim gibi biz öncesinde bir simülasyon yapıyoruz. Burada makyaj temeli, bunları bilmek önemli. Gözünün yapısına bakıp önce simülasyonla yapacağımız hattı belirliyoruz. Örneğin göz eğer şurası aşağı çekikse buradan başlamak mantıklı. Ama göz zaten yukarı kalkıksa buraya çok girmemek mantıklı. Sorular öyle geliyor gibi. sanki yaptıracakmış gibi niyetin varmış. Ha, yok, öyle bir koku dip aldım. liner yaptıramayacağımı biliyorum. Kendim kullanmadığım bir şey olduğu için çok böyle orada bir şey olsun istemiyorum aslında ama kendi makyajımı yaparken ne gibi teknikleri acaba uygulayabilirim diye aslında soruyorum bunları. Peki şöyle bir şey. Mesela ben elimde dövme olduğu için yani ellerimde veya farklı yerlerde de olduğu için elde mesela şu çizgi vardır ya bu çizgiden sonrasına altına doğru yaptığınız zaman tutmuyor. Gözde de var mı mesela öyle bir nokta? Var tabii işte gözyaşı kanalına kesinlikle girmemek gerekiyor. Bir de özellikle şu alan pigmentin yayılabileceği alan. işte aynen. Bu alanlara girmemek gerekiyor. Burada hatalı yapılan uygulamalar var. İşte orada önce silme işlemlerine başvuruyoruz. Daha önce... Gösterdiğiniz yer şöyle söyleyelim hani iki ucun birleştiği noktadan Evet, bahsediyorsunuz. evet. Daha Tam böyle şu narin alan, aynen. farklı bir dokunumu daha olduğu. inceleri. Aynen öyle. Evet. Hatta Nihat Bey orada neler olduğunu Neler oluyor bize hocam? daha detaylı söyleyebilir. Neler oluyor? Orası tam damar ve sinir ağının birleştiği köşe bir nokta ve kıvrımların üst üste geldiği bir nokta. Kıvrım olan vücudunuzda şöyle bir bakın vücudunuza. Neresi kıvrım varsa oradaki deri çok çok incedir. Evet. Yani deri kalınlığı çok az olduğu için yaptığınız, vuracağınız boya epidermis de değil, alt dermis veya onun altındaki Yayılabilir. yağlı tabakada olacağından yağ bütün boyayı yayacaktır. Yayıldığı zaman da sizin istediğinizin çok çok dışında bir görüntü elde edeceksiniz. Yumruk yemiş gibi. Tamam anladım. Siz onu silebiliyorsunuz. Evet. Siz de onu Evet. hocama yolluyorsunuz. Farklı Şöyle yöntemlerle. bakın zaten herkes bir işi herkes yapar. Yanlış ve kötü yapılmış işleri düzeltebiliyorsanız o zaman adına usta diyorlar. Ha, siz tamam. Ustalık öyle bir şey değil mi? Kesinlikle. Ya belli bir seviyeye geldikten sonra mesleki yaşantında ondan sonra artık yanlış neden yapıldığını ve kimler yanlış yaparsa bunu siz nasıl düzelteceğinizi bunları da biliyorsanız yani komplikasyon yönetmeyi bilene usta deniyor. Tabii çünkü hanımlarda bu uygulamayı daha önce yaptırmış olan çok fazla sayıda kişi var. Yenilikleri gördükçe örneğin o daha önce yapılmış koyu renkli uzun kuyruklu eyelinerlardan kurtulup çok daha doğal bizim yaptığımız gibi uygulamalarla olmak isteyenler var. Onlara da tabii ki yardımcı olmamız gerekiyor. İşimizin de ustalığı bu. Mevcut olanı düzeltmek zaten bu işin en önemli noktalarından biri. Bu kaşta da aynı şey geçerli, gözde de. Yeni yapmanın dışında olanı düzeltmek zaten bu işin olması gereken, olmazsa Aylin'cim olmazı. sana bir sorum. Peki en yaşlı hastan kimdi? Kaç yaşındakilere kadar eyeliner ya da işte bravo. kalıcı makyaj yapıyorsun? Bugüne kadar yaş olarak en yaşlı hastan kaç yaşındaydı? 65 yaşında. 65 yaşında bir Maşallah. hanım mıydı? Güzeldi. Hanımdı. Hanıma Evet. kalıcı Erkeklere makyaj yapıyorsunuz. yaptın. Çok pardon Erkeklere sorunun de- arkasından yapıştırdım ama hiç düşünmemiştim Yapış, çünkü git. erkeklerin yaptıracağını hiç düşünmemiştim. Niye? Çok. Bilmem böyle aklıma gelmiyordu. Diyelim ki bütün kaşları Yaptırıyorlar. dökülmüş bir erkek düşün. Ay o kaş için değil, kirpik de değil Eyeliner. mesela. Sürmeyi Belki hiç tercih kirpiği yoktur, edebiliyorlar. hepsi dökülmüştür. Sürmeyi tercih edebiliyorlar. Göz altına kirpik. Arap erkekleri. Gözleri Doğal erkeklerde çok derinleştirmek yakışıyor için. bence. Türk Erkekte alt erkeklerinde tarafı. de var. Bence çok güzel. Bir kere Türk lisedeyken özellikle. bir arkadaşım bir gün sürme çekip gelmiş. Daha doğrusu akşam herhalde ablası mı kardeşim ne ona sürme çekmişler. Silememişler. Yıkamış gitmemiş Çıkmadı. tamam mı? Sabah bir geldi. Ya dedim
sende bir güzellik var ama ayrı bir Evet, ben de yakışıklı çok olmuşsun güzel ama oluyor anlayamadım. Sonra Evet. bak dedim ne olduğunu söyle Çok bana. güzel Söyledi. oluyor. Dün akşam sürme çektik Evet. dedi. Sonra silemedim. Ben bunu gitmiyor bu Bizim dedi. rimel kalıntımız gibi. Evet, Sabah aynen, böyle değil mi? kalır ya, Ben onu hoşunuza severim, evet. gider. Ben de severim, evet. İşte o efekti. Ve onu hiçbir zaman onu makyajla da yapamazsınız bu arada. Hani erkeklere söylüyorum bu arada. O gece yatıp kalktığın o rimelin... Aslında kalıcı dip liner bunu veriyor, biliyor Öyle musunuz? mi? Tabii. Ay, bana kirpik yavaş yavaş dibine- bana gel yapıyorsunuz. Evet, ben şu an. yandan yaklaşıyorum. Çünkü sadece kirpik dibine nokta atışlarıyla yaptığımız zaman işte bir hat yerine nokta nokta kirpik dibini doldurduğumuzda işte bu efekti veriyoruz. Şimdi şöyle bir soru. Düz bir çizgi mi yapıyorsunuz aslında? Nokta nokta yan yana noktalar mı o zaman? Öyle Kişiye bir şey. göre, Ha, beklentiye tamam. göre, vakaya göre değişiyor. Sadece hat isteyene hat yapabiliyoruz ama en doğal görüntü için işte o Diplerine. sürme dediğimiz ya da rimel kalıntısı dediğimiz efekti vermek için sadece kirpik dibini Diplerine, güzel. dolduruyoruz. Tamam. Peki eyeliner yaptırdım, alerji oldum diyene ne dersiniz? Şimdi kişinin özel alerjik bir rahatsızlığı yoksa eğer bu işlemin alerji yaptığı bir durum yok. Çünkü kullandığımız Kullanılan pigmentler- boyalarla, sizin nasıl boya kullandığınızı az çok tahmin ediyorum ben de. Kullanılan boyalarla alerji olabilir mi? Olmaz. Yani kötü kalite bir boya alerji yapar mı yapmaz mı kalıcı yapar makyajda? tabii ki. Özellikle o pigmentin içeriğindeki herhangi bir maddeye karşı özel alerjisi olabilir kişinin, tabii ki olabilir. Bunun için önceden test yapmaya gerek var mı? Var. Önceden Neresine, test koluna mı yapıyoruz. yapıyorsunuz? Kulak arkası aslında. Kulak arkasına belli bir Pigmenti test kulak alanı. arkasına bırakıyoruz. Bu önemli. 24 saat bekledikten sonra orada eğer kızarıklık, bir kaşıntı gibi bir durum yoksa tabii ki böyle bir durumla karşılaşmayacağımızı anlıyoruz. Zaten bizim işlem öncesindeki sohbetimizde ki yazılı bilgi formumuzda bunlar mevcut. Bu sorular özellikle soruluyor. Gözlerinizde daha önceden yaşamış olduğunuz bir rahatsızlık var mı? Herhangi bir rahatsızlık geçirdiniz mi? Kronik bir rahatsızlığınız var mı? İşte şeker, tansiyon gibi. Sürekli kullandığınız bir ilaç var mı? Alerjiniz var mı? Bu soruları birlikte alıp değerlendiriyoruz. Eğer ki bizim riskli görebileceğimiz bir şey varsa kişinin doktorundan mutlaka yazılı onay almasını istiyoruz. Güzel. Süperdi gene. Aynen. Çok teşekkür Aynen, ediyoruz ağzına geldiğiniz sağlık. için. Çok Sağ olun. teşekkür ederim. Çalcı makyaj adına A'dan Z'ye Davet her ettiğiniz şeyi için ben anlattın. Gittikçe Teşekkür güzelleşiyoruz ya, programın ilerleyen günlerinde Biz daha da yavaş güzel, yavaş daha da güzel. yaklaşıyoruz. Güzel. Çok teşekkür ederiz. Kaçmayın. tekrar. Evet, Gerçekten Aylin'le teşekkür bu ederim. kadar hızla devam ediyoruz.